Şu an oturduğunuz yerde kendinizi güvende hissediyor musunuz? Bir daha düşünün. Sizi yok etmek için devasa ordulara, nükleer silahlara ya da kozmik çarpışmalara gerek yok. Blaise Pascal'ın 350 yıl önce söylediği gibi, bir buhar, bir su damlası, görünmez bir mikrop sizi öldürmeye yeter. Doğa karşısında o kadar savunmasızız ki, İmam Gazali bizi şöyle tarif eder. Yeme içme konusunda bir sığır bizden daha iştahlı, kuvvet konusunda bir deve bizden daha güçlü, cüsse konusunda bir fil bizden daha heybetli. Hatta bir aslan, cesaret konusunda bizden çok daha ileride. Fiziksel olarak evrenin en aciz varlığıyız. Bir hiçiz. Ama aynı zamanda bütün bu evreni yutan, onu anlamlandıran ve onu aşan tek varlık da biziz. Bugün 17. yüzyılın dahi matematikçisi Blaise Pascal ile İslam dünyasının büyük düşünürü İmam Gazali'yi, hatta Hira mağarasındaki o yalnız insanı aynı masada buluşturacağız. Konumuz düşünen saz. Neden hem çürümüş bir ot kadar değersiz, hem de meleklerden üstün bir potansiyele sahibiz? Hazırsanız, insan olmanın o ağır paradoksunu çözmeye başlıyoruz. Bölüm 1. Pascal, Düşünceler adlı eserinde insanın konumunu belirlemeye çalışırken dehşete düşer. Bize şöyle der: İnsan, sonsuzluk içinde nedir ki? Bir yanda kavrayamadığımız devasa evren, diğer yanda göremediğimiz mikroskobik dünya. Biz bu iki sonsuzluk arasında sıkışıp kalmış, ne her şey olan ne de hiçbir şey olan bir varlığız. Bu sıkışmışlık hissi size tanıdık gelmiyor mu? Kutsal metinler de bizi tam olarak bu çelişkiyle tanımlar. Kur'an-ı Kerim'de insan, bir yanıyla pişmiş çamur gibi bir balçıktan, değersiz bir sudan yaratılmıştır. Yani maddemiz, biyolojimiz, o saz tarafımız topraktır, çamurdur, basittir. Ama diğer yanımız, Allah ona ruhundan üflemiştir. Ona beyanı, yani konuşmayı ve düşünmeyi öğretmiştir. İşte Pascal'ın düşünen saz metaforu tam burada devreye girer. Pascal der ki, İnsan bir sazdır, doğadaki en zayıf varlıktır. Fakat o, düşünen bir sazdır. Bizi ezen evren, bizi öldüren o virüs, bizi yutan o deprem, hiçbiri ne yaptığını bilmez. Onlar kör kuvvetlerdir. Ama biz öleceğimizi biliyoruz. Biz acı çektiğimizi biliyoruz. Pascal'ın o sarsıcı cümlesiyle, evren onu ezecek olsa bile insan, kendisini öldüren şeyden daha soylu olacaktır. Çünkü insan öldüğünün ve evrenin kendisinden üstün olduğunun farkındadır. Evren ise buna dair hiçbir şey bilmez. Bölüm 2. Peki, madem bu kadar soylu bir bilince sahibiz, neden günün 24 saati bu gerçeği düşünerek yaşamıyoruz? Neden oturup ben kimim bu evrenin karşısında neyim diye sormuyoruz? Cevap çok acı. Çünkü korkuyoruz. Pascal buna divertismen, yani oyalanma diyor. İnsan kendi hiçliğiyle, ölümüyle ve sefaletiyle baş başa kalmamak için sürekli bir gürültü yaratır. Pascal diyor ki, bütün mutsuzluğumuzun tek bir sebebi var. Odamızda tek başımıza sükûnet içinde oturamamak. Bir kral düşünün. Her şeye sahip. Ama onu tek başına, eğlencesiz, dal kavuksuz bir odaya kapatırsanız, kendi sefaletini düşünmeye başlar ve mutsuz olur. Bu yüzden krallar bile sürekli oyalanmak ister. Savaşa giderler, avlanırlar, saraylar yaparlar. Amaç o işi yapmak değildir, amaç düşünmemektir. İslam kaynaklarına baktığımızda da aynı teşhisi görüyoruz. Kaynaklarda Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlik gelmeden önceki hali anlatılırken ne deniyor? Ona yalnızlık sevdirilmişti. Mekke'nin o gürültüsünden, o oyalanma kültüründen, panayırlardan kaçıp Hira Dağı'na çıkıyordu. İnsanlardan uzaklaşıyor, kainatla baş başa kalıyordu.
İşte fark burada dostlar. Sıradan insan, Pascal'ın dediği gibi, uçurumu görmemek için önüne bir perde çeker ve o perdenin önünde koşturur durur. Ama düşünen saz olan insan, yani hakikati arayan insan, Hira'daki gibi o sessizliğe, o tefekküre cesaret eder. İmam Gazali'nin dediği gibi, kalbini ancak ilim ve hikmetle diriltebileceğini bilir. Çünkü ilimsiz ve tefekkürsüz kalp hastadır ve ölmeye mahkumdur. Şimdi kritik soruyu soralım. Madem fiziksel olarak bir su damlasıyla ölecek kadar aciziz, bizim değerimiz nerede? Pascal diyor ki, tüm haysiyetimiz düşüncededir. Kendimizi düşünceden yola çıkarak yükseltmeliyiz, asla dolduramayacağımız uzay ve zamandan değil. Yani, benim çok toprağım var, çok param var diyerek değer kazanamazsın. Çünkü mekan seni yutar, bir nokta gibi kalırsın. Ama düşünceyle sen, evreni kuşatırsın. İmam Gazali, bu düşünceyi İslami bir terminolojiyle zirveye taşır. İhya-u Ulumuddin de şöyle der. İnsanın şerefi onu diğer mahlukattan ayıran özelliğindedir. O da ilimdir. Ama hangi ilim? Sadece para kazanmaya yarayan, dünyevi statü sağlayan ilimler mi? Hayır. Gazali uyarıyor. Dünya için tahsil edilen ilim, sahibini ahlaki zaaflara sürükler. Gerçek ilim, insanın kendi acizliğini bilmesi, yaratıcısını tanıması ve ebedi saadeti hedeflemesidir. Burada muazzam bir paradoks var. İnsan, sefil olduğunu bildiği ölçüde yücedir. Pascal diyor ki, ağaç sefil olduğunu bilmez. Bir taş parçalandığında üzülmez. Ama insan kendi yıkımının farkındadır. Bu farkındalık acı vericidir ama aynı zamanda bizim tahtından indirilmiş bir kral gibi olduğumuzun kanıtıdır. Kur'an ne diyordu? Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik, onlar yüklenmekten çekindiler. Onu insan yüklendi. Bu emanet, o bilinçtir. O düşünme yeteneğidir. Ve evet, bu emanet ağırdır. Bölüm 4. Peki, sadece akıl ve mantık bizi kurtarır mı? Burada Pascal, bir matematikçi olmasına rağmen bizi şaşırtıyor. Düşünceler kitabında geçen 282. fragmanda şöyle diyor. Hakikati sadece akılla değil, kalple de biliriz. İlginç değil mi? Geometriyi, olasılık hesaplarını icat eden adam diyor ki, akıl, kalbin ve içgüdülerin bilgisine dayanmak zorundadır. İslam düşüncesinde de akıl tek başına yeterli görülmemiştir. Hatta akıl, vahyin ışığıyla aydınlanmazsa insanı sapıttırabilir. Gazali, aklın şerefli olduğunu kabul eder, ancak ahiret alimleri ile dünya alimlerini ayırır. Dünya alimleri, bilgiyi bir sanat gibi kullanır, tartışmak, üste çıkmak için öğrenir. Ahiret alimleri ise bilgiyi korku ve haşyet duymak için öğrenir. Çünkü Kur'an'da, kulları içinde ancak alimler Allah'tan gereği gibi korkar denilmiştir. Pascal da aynı yere varır. Meşhur bahis argümanında aklı bir yere kadar kullanır ama sonunda der ki, diz çök, dua et, alışkanlıklarını kır. Çünkü sadece matematiksel bir tanrı inancı insanı kurtarmaz. İnsana İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un tanrısı, yani canlı, hissedilen, kalbe dokunan bir hakikat lazımdır. Toparlayalım. Pascal ve Gazali'nin yüzyılları aşan bu sohbetinden bugün, 21. yüzyılın o düşünmeye vakti olmayan insanı için ne çıkar? 1. Kırılganlığını kabul et. Sen bir sazsın, evrenin hakimi değilsin. Bir virüsle, bir pıhtıyla, bir hiçle yok olabilirsin. Bu seni kibre kapılmaktan korur. 2. Düşüncenin hakkını ver. Ama sen düşünen bir sazsın. Seni sen yapan şey, Netflix'te izlediğin diziler, Instagram'da kaydırdığın hayatlar değil, zihninde kurduğun o büyük denklemdir.
Ben kimim ve nereye gidiyorum sorusudur. 3. Oyalanmayı bırak. Pascal'ın dediği gibi sürekli eğlence ve gürültüyle kendinden kaçma. Hira'daki gibi bazen yalnız kal. Sessizlikten korkma. 4. Bilgiyi amelle birleştir. Gazali'nin uyarısını unutma. Bilip de amel etmeyene yazıklar olsun. Bildiğin kadar varsın ama yaşadığın kadar insansın. Pascal notlarını şöyle bitiriyordu. İyi düşünmeye gayret edelim. Ahlakın ilkesi budur. Fiziksel olarak ezilebiliriz, ölebiliriz. Ama son nefesimizde bile bildiğimiz sürece bizi öldüren o kör evrenden daha büyüğüz. Düşünmeye devam edin. Çünkü onurunuz sadece oradadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.